Kalbimizin kasılmasıyla birlikte vücudumuzda dolaşan kanın damar duvarına uyguladığı basınca tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncının yani tansiyonun yükselmesiyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunlar gelişebilmektedir. Bu da yüksek tansiyona yani hipertansiyona neden olabilmektedir. Doğadaki sağlık ekibi sizler için tansiyon konusunu araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğu tıklayıp abone olmayı unutmayınız. Ülkemizde 40 yaşın üzerindeki her 2 kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğu biliniyor ve bu durum Türkiye'de yaklaşık olarak 20 milyon yüksek tansiyon hastasının bulunduğunu gösteriyor. Normal tansiyon değerleri kişiden kişiye değişiyor olsa da ortalama olarak büyük tansiyonun 12 ile 13, küçük tansiyonun ise 7 ile 9 arasında olması normal kabul edilmektedir. Ani tansiyon yükselmeleri birçok hastalığa ve hatta ölümlere bile neden olabiliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinin ölüm nedeni hipertansiyon olarak kayıtlara geçmekte. Bundan dolayı tansiyon hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini bilmek hepimiz için büyük önem arz ediyor. Tansiyon sorununun ne kadar ciddi olduğunun farkında olan insanlar internette yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler nelerdir? Limon tansiyonu yükseltir mi? Tansiyon bozukluğuna ne iyi gelir? Küçük tansiyon kaç olunca tehlikelidir? Hangi bitki tansiyonu düşürür? Maden suyu yüksek tansiyona iyi gelir mi? Gebelikte tansiyonu dengelemek için ne yapılmalı gibi sorulara cevap arıyorlar. Yüksek tansiyonun organlarımıza zarar vermemesi için kan basıncının normal sınırlarda tutulması çok önemli. Bunun için tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, düzenli egzersiz ve yürüyüşler yapmak ve bol bol su içmek olmazsa olmazların başında gelmektedir. Ancak yüksek tansiyon hastaları için yapılması gerekenlerin neler olduğuna karar verecek olan doktordur. Bu yüzden yüksek tansiyon hastasıysanız düzenli olarak doktorunuzla görüşmeli ve tavsiyelerine harfiyen uymalısınız. Yüksek tansiyon, baş ve boyun arkasında şiddetli ağrı, baş dönmesi, göz kararması, burun kanaması, nefes darlığı, çarpıntı, ani terleme ve sık idrara çıkma gibi belirtiler göstermektedir. Şimdi gelin hep birlikte tansiyonu dengeleyen bazı besinleri inceleyelim. 1. Limon. C vitamini açısından zengin limon kan damarlarının esnekliğini sağlayarak kan basıncının düşmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketiminde kan basıncının yükselmesini engellediği bildirilmiştir. 2. Sarımsak. Kan damarlarını genişleten bol miktarda nitrik asit ve hidrojen sülfür içeren sarımsak kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Sarımsak aynı zamanda iyi kolesterolü yükseltir, total kolesterolü düşürür, kanın pıhtılaşması üzerinde etkili olarak damar tıkanıklıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Her gün 1-2 diş çiğ sarımsak tüketebilirsiniz. 3. Kakao. Kalp damar sağlığında koruyucu etki gösteren kakao, kan basıncını da düşürmektedir. Hipertansiyon hastalarında kakao çok etkilidir. Genelde kakao oranı %70 olan bitter çikolatadan günde 15-20 gram kadar tüketmenin tansiyon düzenleyici etkisi olduğu bilinir. Fakat kakaonun bitter çikolataya göre daha iyi tansiyon düşürücü etkisi olduğu keşfedildi. Günde 2 yemek kaşığı kakao tüketen hipertansiyon hastalarında yaklaşık 15 gün içinde kan basıncında belirgin bir azalma görüldüğü ifade edilmektedir. 4. Domates. Domateste bulunan likopen, kolesterol düşürücü etkiye sahip olmasından dolayı kalp damar sağlığını olumlu etkilemektedir. Aynı zamanda vücut sıvılarının düzenlenmesine yardımcı bir mineral olan potasyum da içeren domates, kötü kolesterolün damar duvarlarına yapışmasını durdurarak kan basıncının artmasına engel olmaktadır. 5. Havuç. Beta karoten, potasyum, nitrat ve A vitamini açısından zengin havuç, kalp hastalıkları riskini azaltmak ve tansiyonu düşürmek için önerilen sebzeler arasında yer almaktadır. Havucu çiğ olarak ya da maydanoz ve nane ile birlikte suyunu sıkarak düzenli olarak tüketebilirsiniz. 6. Balık. Kan basıncını düşürmede etkili olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuş olan omega 3 kaynağı balığın tüketimine yüksek tansiyon hastaları ağırlık vermelidir. Kaliteli protein kaynağı olan somon, ton ve mezgit gibi soğuk su balıkları tansiyonu dengede tutar ve kan basıncını düzenler. Haftada en az 2 öğün balık tüketimi tavsiye edilmektedir. 7. Enginar. Yüksek tansiyon hastalarının sofralarından eksik etmemeleri gereken besinlerin başında sayılabilecek enginar, içeriğindeki yüksek orandaki potasyum minerali sayesinde vücuttaki tansiyonu dengeleyerek normal seviyelere gelmesini sağlıyor. Enginarın yüksek lifli yapısı kan şekerinin dengelenmesinde de etkili olmaktadır. 8. Kereviz. Binlerce yıldır yüksek tansiyonu düşürmek için tüketilen kerevizin bu faydası son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Özellikle kereviz sapında bulunan ve kerevize kendine özgü aromasını veren talit adlı bileşenin kasları ve damarları rahatlatarak kan akışını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Hipertansiyondan korunmak için kereviz sürekli ve düzenli olarak tüketilmesi gereken bir sebzedir. 9. Yoğurt.
Kalsiyum zengini yoğurt, kan damarlarınızın gerektiği zaman sıkılaşmasına ve gevşemesine yardımcı olur. Yoğurt yeme alışkanlığına sahip kişilerde yüksek tansiyon riskinin az olduğu araştırmalarla da tespit edilmiştir. Araştırmalar 3 günde bir yaklaşık 1 kase yoğurt tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin büyük oranda düştüğünü gösterdi. Bu yüzden ev yapımı doğal yoğurt, tansiyon hastalarının sofrasında olması gereken besinler arasındadır. 10. Rezene. Araştırmalar, rezene bitkisinin tohumları çiğnendiğinde tükürükte bulunan nitrit miktarını arttırdığı ve tansiyonu düzenlediğini göstermektedir. Rezene çayı da tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunmaktadır. 11. Çiğ Antep fıstığı. Ceviz ve badem gibi ağaç kuru yemişleri kalbinize yardımcı olan mükemmel bir sağlıklı yağ kaynağı olabilir. Fakat yüksek tansiyon için en iyi seçim Antep fıstığıdır. Hem büyük hem de küçük tansiyon değerlerinizi dengede tutmak için haftada 1-2 çay bardağı miktarında Antep fıstığından destek alabilirsiniz. 12. Zeytinyağı. Yapılan araştırmalar, zeytinyağında bulunan oleik asit ve polifenollerin kan basıncını düşürmede ilaç kadar etkili olduğunu göstermiştir. Her sabah aç karnına tüketeceğiniz 2 yemek kaşığı zeytinyağı yüksek tansiyonu düşürmenize yardımcı olacaktır. 13. Kuşburnu. Polifenol, magnezyum, demir, likopen, A, B, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşburnunun kalp damar koruyucu ve kan basıncını düzenleyici bir etkisi vardır. Araştırmalar, kuşburnu çayı kullanımının kan basıncını düşürdüğünü ve yüksek tansiyon hastalarında olumlu sonuçlar sağladığını göstermektedir. Doğadaki bütün bu sağlıklı besinler, unutmayınız ki aşırıya kaçmadan ve dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek tansiyon hastasıysanız nasıl besleneceğiniz konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve tansiyona iyi geldiği bilinen besinlerden bile tüketirken doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uymayı sakın unutmayınız.